Yılın en şanslı günüdür aslında. A! Evet, o yüzden gökyüzü Temmuz ayında çok özel aslında Hı. ve o gün kesinlikle ve kesinlikle birilerine yardımcı olunmasını böyle 29 canı gönülden Temmuz. tavsiye İçinizden ediyorum. gelerek samimiyetle değil mi? O samimiyetle kime yardımcı olursam bana 1000 kat gelecek düsturuyla hareket edin. Niye? Hatta o gün ve önünde ve arkasında Yusufçuk sembolleri görmemiz çok normal. Kullanalım mı? Kullanabilirsiniz. Hatta güzel. paranızı, pulunuzu özellikle şu 1 ay, 2 ay çok dikkat edin. Böyle bilip bilmeden hiçbir yere yatırmayın. Tamam. Ne yapıyorum, neden yapıyorum ve neye hizmet ediyorum? Çok çok önemli. Hepimize bunu mu sorgulatacak? Temmuz'a damgasını vuracak, doğru mu? Temmuz'a damgasını vuracak, hem de önümüzdeki belki bir yıla damga vuracak. Sirius Güneş kavuşumu bizim dilek dileyeceğimiz, dualar edeceğimiz ya da niyetler yapacağımız bir gün asla değil. Tam aksine aslında karanlıkta bir gün. Diyeceğiz ki Şira'nın da Rabbi odur. Bir şey isteyeceksen önce Yaradan var. Hayırlısı da evliya duasıdır dedi. Hayırlısı her yola talip olmaktır dedi. Senin Allah'ın kudretinden şüphen mi var? Allah'ın kudretinden şüphemiz yok. Ne istiyorsak Doğru. dümdüz isteyeceğiz. Bir şeyleri demek ki biz kopartıp atacağız. Efendim merhabalar. Uzun zamandır planladığımız bir yayınla karşınızdayız. Kendisini bir defa konuk ettik. Tadı damağımızda kaldı Ayşegül. Ayşegül Sümbül, kadastrolog. Hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Seni gördüğümüzde çok mutlu olduk. Ben de tekrar burada olmaktan çok çok mutluyum. Valla acayip olaylarla dolu bir Temmuz ayı bizi bekliyor. Şöyle notlarıma baktığımda kendisi bana birkaç bilgilendirme yaptı. 6 Temmuz önemli, 19 Temmuz önemli. 29 Temmuz'da bir Yusufçuk günü var ki bunların hepsi önemli. Lütfen bizimle kalın. Neyle başlayalım? Bir kere diyorsun Güneş'te Sirius'un kavuşması Temmuz'a damgasını vuracak. Doğru mu? Şöyle, çok doğru. Aslında hem Temmuz'a damgasını vuracak hem de önümüzdeki belki bir yıla damga vuracak. Çünkü bu Güneş'in Sirius'la kavuştuğu haritalar bizim için Sirian yılbaşıdır aslında. Sirius Güneş'le kavuşmasıyla başlayan yılbaşı haritaları. Bu şekilde okunur, bu şekilde okuruz. Hem genel astroloji camiasında hem de sosyal medyada şimdi çokça görecekler. Güneş-Sirius kavuşumu, dilekler, dualar, işte Evet. dileklerinizi yazın. Ben de ısrarla diyorum ki bugün o gün değildir. Yani Sirius Güneş kavuşumu bizim dilek dileyeceğimiz, dualar edeceğimiz ya da niyetler yapacağımız bir gün asla değil. Tam aksine aslında karanlıkta bir gün. 6 Temmuz. Çünkü geçtiğimiz senelerde de bunu tekrar ettik ama bu sene için özellikle ve özellikle çok dikkat edilmesi gereken bir gün. Çünkü Sirius'un kara köpek yılları dediğimiz Hades'le kavuşumlu zamanlarından geçiyoruz aslında. Ve Sirius temelde şöyle bir şey değil. Sirius yıldızı gökyüzünün en parlak, en kadim yıldızlarından bir tanesi. Dilersen aslında nereden geldiğini de bir anlatmak istiyorum. Lütfen, Çünkü lütfen. hep söylüyorum, ne yapıyorum, neden yapıyorum ve neye hizmet ediyorum çok çok önemli. Hepimize bunu mu sorgulatacak? Aslında sistemde bizim hep kendimize sormamız gereken şey bu. Mesela o gün özellikle. Çünkü Sirius aslında kadim topluluklarda, Mısır'da tanrı olarak anılan yıldız. Şimdi eski topluluklarda böyle bir inanış var. O bir tanrı. Daha sonrası Dogon kabilesi açısından bakıyorsunuz. Onlar atalarının öldüğüne ve ruhlarının Sirius'a gittiğine inanıyorlar ve affı için dua ediyorlar Sirius'a. Sonrasında İslam inanışı geliyor ve Kur'an diyor ki Şira'nın da Rabbi odur. Şimdi siz Şira'dan istiyorsunuz, Şira'ya tapıyorsunuz, Şira'dan af diliyorsunuz ama Şira'nın da Rabbi odur dediği Şira Sirius yıldızıdır. Ondan mı bir şey istenecek, dua edilecek, dilenecek gün değildir diyorsun? Evet, değildir. Çok ilginç. İşte bu bilincin farkında olmak lazım. O yüzden diyorum, ne yapıyorum, neden yapıyorum ve neye hizmet ediyorumu bizim çok iyi anlamamız gerekiyor. Tamam. Demek ki o gün diyeceğiz ki Şira'nın da Rabbi odur. Bir şey isteyeceksen önce Yaradan var. Doğru. Diyeceğimiz bir gün. Bu farkındalığın başlaması gereken bir gün olarak bence not alsınlar. Hani olanda ve olmayanda bir hayır olduğunu, verenin de alanın da Rab olduğunu ve isteyeceğimiz tek makamında Yaradan olduğunu hissetmemiz, anlamamız gereken bir gün. Artı karmik temizlikten bahsederiz. Biz hep bu camia buradaki karmik temizleme aslında günahların affıyla ilgili bir gündür. O yüzden o kabileler de aslında şunu yapıyordu. Atalarımızı affedin. Gittiler. Ama burada bizim kendi bildiğimiz, bilmediğimiz günahlar ya da hatalar. Bunlarla ilgili bir arınma günü olarak değerlendirilebilir. Ama
Bunu tabii doğru yerden Doğru, isteyerek. doğru. Ya Ayşegül, yani gel eğri oturalım doğru konuşalım ya. Çok karmaşıklaştırıyoruz her şeyi. Evet. İstenecek bir şey, istenecek makam belli. Bunu bir inanan için söylüyorum. Ve halis bir inancın varsa da istenecek makam belli. Evet. Başka hiçbir yerden istenmez zaten. İstediğin şeyin ne olduğunun da bilincinde olmamız lazım. Artık insan Evet. hani bilmem kaçıncı seviyede ya. Hayrıma mı istediğim şey, şerrime mi? Oturup bunları da iyice bir düşünmemiz O gerekiyor. hayrıma noktasında şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bunu da hani böyle çok anarak, isim de anarak söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda yazar Sinan Yağmur'la bir çalışmam vardı ki ben aslen kurumsal iletişim uzmanıyım zaten. Sonradan kadastrolog oldum. Eee, Onunla yaptığımız beraber Hı hı. çalıştığımız bir süreçte ben böyle bir şey için dua ettim. Dedim ki ya hocam işte hayırlısı olsun dedim. Bir kızdı bana. Dedi ki nasıl yani? Ne demek hayırlısı? Sen dedi çileye mi talipsin dedi bana. A! Nasıl yani dedim. Hayırlısı evliya duasıdır dedi. Hayırlısı her yola talip olmaktır dedi. Senin Allah'ın kudretinden şüphen mi var? Ne istiyorsan istediğin gibi söyleyerek iste dedi. Ben o günden beri kulağıma küpedir, bilmiyorum izleyenlere de katkı olsun. Bir şey ister, hayırlısı böyle ağzıma geldiği anda aklıma o söz gelir. Allah'ın kudretinden şüphemiz yok. Ne istiyorsak Doğru. dümdüz isteyeceğiz. Doğru. 6 Temmuz'a dikkat çektik. Güneşle Sirius kavuşuyor. Evet. Ya genelde bireysel hayatlarımıza anlamı ne bu Güneşle Sirius'un kavuşmasının? 8 yıllık bir döngüsü vardır bu haritaların. Her yıl bu harita oluştuğunda 8 yıllık bir döngü kapanır ve yeni bir döngü Hı hı. açılır aslında. Şimdi de yine 8 yıllık bir döngü kapanacak ve Ay Şit yıldızında olacak. Şimdi astroloji bilenlere de ekstra bir bilgi olsun. Tam bir aslında kapanma, son ve kriz. Bir şeyleri demek ki biz kopartıp atacağız. Önümüzde böyle bir süreç var. 2026 ve sonrası 2027 6 Temmuz'a kadar etkin bir harita bu. Biz artık hayatımızda çok keskin kapanışlar ve bitişler tercih edeceğiz ya da seçmek zorunda kalacağız. Zorunlu olacağız bazı şeylere. Biz aslında bunu anlatıyor. Geçtiğimiz 8 yılla ilgili bazı hesaplar kapanacak. Bazı hesaplaşmalar yapılacak, bazı yüzleşmeler yapılacak ama önce kendimizde. Önce Güzel. kendimizde, daha sonrasında inancımızda, çevremizde, eşimizle, dostumuzla, işimizle, bütün geçmiş o karmik hesaplaşma dediğimiz konuyu önce kendimiz yapacağız. Sonra da hayatımıza sirayet edecek. Ya Temmuz çok fazla gökyüzü Evet. hareketinin olduğu bir ay. Olur mu hep böyle yoksa gerçekten özel bir ay mı? Bu çok özel bir ay. Aslında şöyle belki de önümüzdeki ya da geçtiğimiz 50 yılda göremeyeceğimiz, önümüzdeki 50 yılda göremeyeceğimiz yerleşimler mevcut. Özellikle hem tutulmaların öncesinde, tutulmaların gökyüzündeki etkisi altında gerçekleşecek bazı kombinasyonlar var. 19 Temmuz'da çok özel bir yerleşim var sevgili Ferda. Buna Barbauld Basket deniyor. Bu Fransız astrolog André Barbauld 2019'da vefat etti kendisi ve aslında gökyüzünün döngüsel saykl kombinasyonları ile ilgilenen bir araştırma raporları var. Zamanında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 2020 pandemi çıkışına kadar tahmin eden bir astrolog. Ve 2019'da vefat etti. O vefat ettikten sonra öngörüleri hala çalışmaya başladı. Ve tamamen bu gezegen döngüleriyle çalışıyor. Ben de son yıllarda aslında biraz daha işin daha cycle tarafında çalışıyorum. Yaptığım aslında bütün o jargon itibariyle öngörü denen ama aslında benim tahmin olarak nitelendirdiğim her şey döngülerle ilgili. Arne Barbauld'un bu baskıt dediği kombinasyon tam Temmuz'un 19'unda hayata geçiyor. Bu 2020'de başlayan bir sistem kırılmasının yeniden yapılandırma sürecine girmesiyle ilgili bir kombinasyon ve 19 Temmuz'da hepimizin hayatında bütün dünyada etkin olacak. 2020'de pandeminin başlamasıyla birlikte başlayan bir süreç tam bu noktada bir reset noktasına gidiyor. Buradan en çok tabii Şiron Boğa ile birlikte bu kombinasyon yaşanıyor. Ekonomik bir resetlenmeden bahsediyor Ne bize. anlamalıyız ama biz bundan? Çok şey anlayabiliriz. Şimdi böyle panik demek, Yani paniğe kapılmamıza gerek var mı? Şöyle belki de tam bu noktada şunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle ekonomik yapı üstünde çalışacak bir gökyüzü yerleşimi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Normalde Jüpiter Aslan'a geçiyor. Biz altının çıkmasını bekliyoruz Evet, mesela evet. hepimiz. Ama ben tam tersi bir şey söyleyeceğim. Çıkmayacak. Temmuz içerisinde çok ciddi çakılmalar görebiliriz piyasada. Borsa kanalı, altın ve emtialar, yine özellikle kripto
tarafı bir anda bir çakılma, bir dip, bir resetleme, böyle bir gökyüzüyle bunların hepsi mümkün çünkü Jüpiter de Plüto ile karşıt bu kombinasyonun içerisinde. Haliyle altında beklenen o yukarı doğru ivme bir anda bizi şoklayabilir. Şimdi biz ufak ufak çıkıyor gibi görebiliriz ki Haziran'ın 10'undan sonra görürüz demiştim. Gerçekten Haziran'ın 10'undan sonra ivmelenmeye başladı ama bu tamamen gökyüzüyle ilgili bakış açısı. Ama Temmuz ortasından itibaren çok ciddi bir dalgalanma ve dip. Hani yatırım tavsiyesi değil asla. Elbette. Ama bütün sistemini bunun üzerine kuranlar varsa bu alanı takip etmelerini Yani öneririm. o zaman aslında bu 19 Temmuz'da başlayacak olan Evet. şey hepimizi bu anlamda tedbir almaya Evet. itiyor. Harcamalara dikkat edelim Hem gibi de nasıl. algılayabiliriz. Evet. Yatırım yapıyorsanız riskli hareketlerden kaçının diyebiliriz. Mesela çok net. Hatta şöyle söyleyebilirim. 1976 ile 82 arası kurulmuş şirketlere yatırım yapanlar ekstra dikkat etsin. Mesela şirket adı vermeden söyleyeceğim bunu. İçerisinde gıda ve enerji yatırımları olanlar mesela burada ekstra dikkat etsin, takip etsinler, piyasayı iyi okumaya çalışsınlar. Çünkü buralarda aşırı bir hareket bekleriz. Yani volatil dediğimiz ani iniş çıkışlı hareketler bekleriz ama bir resetlemenin olduğu yerde çok ciddi şirket batışları, şirketlere operasyonlar, bu tip haberlerden kaynaklı borsada çok ciddi gerilemeler. Bunları görme Tam da ihtimalimiz tatil dönemi olabilir. ya. Tatil. Temmuz yani yazın ortası. Tatil ama ciddi yatırımcı biraz buraları takip ediyor. Hani biz gökyüzü olarak bu şekilde takip Parasal ediyoruz. bir sıkışıklık Evet, maddi. getirecek mi? Maddi olarak herkes bir şekilde o tedbiri almak durumunda zaten kalacak. Gerçeklerle yüzleşecek. Günün gerçeğiyle yüzleşecek. Halde kalmadı kimse de ama yani demek ki daha göreceğimiz dip mi var bu anlamda bilemedim. Yani şöyle bu sistemsel yapılandırmalar olarak da bizim önümüze gelecektir. Yani burada devletin ya da işte ekonomiyi yönetenlerin kolaylaştırıcı, çünkü çok ciddi bir darboğazdan bahsediyoruz. Hı hı. Kolaylaştırıcı yöntemleri sunması, belki ödeme kolaylıkları sunması, belki yapılandırmalar sunması. Çünkü o pandemi sürecinde başlayan bir mevzunun bu iş hayatımızda da olabilir. Bu özel hayatımızda da olabilir. Tam onu soracaktım. Değer sorgulatacak çünkü. Biz 19 Temmuz'la başlayan o hareketliliği hayatımızın her alanında reset gibi de Evet. görebilir miyiz? Kesinlikle ve hep bütün alanlarda değer sorgulatacak. Ben ne kadar değerliyim? Şimdi şirketlere sorduracak mesela. Ben ne kadar değerliyim? Değer kayıplarını göreceğiz. 2020'de başlayan belki ilişkilerde göreceğiz bunu. O dönemdeki evliliklerde göreceğiz ya da orada verilen kararlarla ilgili revizyona gideceğiz. Çünkü orada değer sorgulayacağız. Buna değer mi? Bir eylem yaptık. Buna değer miydi? Hop reset. Yeni bir rota yükleniyor şeklinde. Alternatif yöntemler araştıracağız. 14 Temmuz'da bir yeni ayımız var. Evet, yengeç. Yengeç burcu. Orası keyifli bir yeni ay. Güzel. Belki de bu kadar gökyüzünün içerisinde en keyifli kombinasyon diyebilirim açıkçası. Merkür Retrosu da eşlik ediyor. Şimdi önümüzde biz bu yayını çekiyoruz ama ay sonunda Merkür Retrosu başlayacak ve biz o süreçte Merkür Retrosu'nun da içerisinde olacağız. Merkür Yengeç Retrosu'yla beraber olacak. Şimdi burada Güçlü bir kombinasyon gibi hissettim böyle. çok sağlam, çok güçlü. Çünkü Merkür Retrosu'nu biz böyle eski retrolara, başka retrolara benzetmeyin diyorum hep. Çünkü tutulmanın yöneticisi eşlik ediyor. Eylül, Ekim 2025. Hatta şöyle söyleyeyim, tarih takip etsinler. Ağustos 2025, Eylül, Ekim 2025. Buradaki yoğun gündemler, aile içi, sevgi, değer, duygular ya da alım satım mevzu. Bunların hepsinin masaya geleceği, belki yeniden değerlendirilecek. Hatta Mart ayındaki tutulmanın yöneticisi eşlik ediyor. Bütün her şeyi yeniden gözden geçireceğimiz ve hatta eğer bir şeyi yapamıyorsak, önümüz tıkandıysa, bir yerde tıkanıklık hissediyor isek, bunun neden olduğuyla yüzleşeceğimiz çok aslında keyifli bir gökyüzü var. Önümüzü açacak bir gökyüzü var. Tam da bu 19 Temmuz kombinasyonunun önünde ki o 19 Temmuz kombinasyonu da tam yeni ayın hilal fazına denk geliyor. Aslında böyle hep yeni başlangıçlar yapın deriz biz orada. Bir şeyler artık gözden geçirip bu burada olmuyor. Bu evet bu şekilde olmamalı. Ben burayı bu şekilde iyileştirmeliyim. İşte küskündür bunun kalbini geri almak. Ben burada hata yaptım. Öz değerlendirme deyip yeniden
revize edip sıfırdan bir şeyleri başlatacağımız bir gökyüzü. Yayının Fırsat sonunda veriyor. bekleyin, Temmuz özet geçeceğiz. Çünkü şart oldu. O kadar Evet. çok olay var ki. Temmuz muazzam. Temmuz takvimi, astroloji takvimini sonda bir daha böyle kısa kısa geçeriz Ayşegül. Evet. Peki burçlar ne yapıyor tüm bu hareketlilik olurken gökyüzünde? Burçlar. Yani burçlar şöyle, zaten biz bütün burçlar için söyleyeceğim şu an. Herkesin kafası o kadar karışık ki. Şimdi Uranüs ikizler, zaten Temmuz'un başında bir de şöyle bir mevzumuz var. Uranüs Mars kavuşumumuz var. Evlere şenlik, hani belki globalde çok daha farklı, böyle biliyoruz artık, savaş gündemlerini yeniden tetikleyecek. Aslında şu an ateşkes gibi görünse de Ateşkes, barış? yok. Ben Yok. öngörmüyorum. Yeniden Bir daha mı alevleneceğini patlak düşünüyorum. verecek? Hem de Temmuz içerisinde bunun olacağını. Belki Temmuz'u da görmez, ay sonunda tekrardan bir ortalığa düşebilir. Zaten bunları göreceğiz. Şimdi o savaş, Uranüs-Mars kavuşumu, o Uranüs'ün tetiklenme hali hepimizi aynı ölçüde tetikleyecek. Yani bunu burç burç ayırmaktan ziyade yerleşim olarak baksınlar. Çünkü hepimizin haritasında ayı başka bir yerde, güneş başka bir yerde, yükselen başka bir yerde. Bu kombinasyonlar hangi burçta oluyorsa bizim haritamızda o ev alanını tetikliyor aslında. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela ateş grupları, koçlar, aslanlar, yaylar. 30 Haziran'dan sonra bir yıl boyunca bir Jüpiter geçişimiz var. Ama dikkat, güney düğümle kavuşumda günün sonunda bir şans bereket geliyor. Ama geçmiş fırsatları ya da geçmiş yetenekleri değerlendirerek ya da geçmişimden kopmayarak ya da bazı şeylerden vazgeçersem bana vereceği bir şans var gökyüzünün. Kullanabileceğim bir şans var. Şartlı bir şans geliyor. Bununla birlikte zaten Uranüs ikizler burcuna geçti. Plüto kovada, hava grupları, teraziler, kovalar, ikizler hayatlarında majör değişikliklerin artık reel olarak görünür olduğu bir sürece giriyorlar. Çünkü geçen sene bunları yaşadık biz. Herkes bir şaşırdı. Herkesin dünyası karıştı. Çünkü enerjilere alışık değiliz. Şu an bu kombinasyonlar oturuyor tamamen. Toprak gruplarına bakıyorsunuz. Şiron boğaya geçiyor. Yani Şiron Boğa deyince böyle bir kafamı kaldırdım, bir kaşım kalktı. Şiron'un boğaya geçmesi hiçbirimiz için en az Şiron Koç kadar sevimsiz bir mevzu. Çünkü değer sorgulatacak, değerin eksikliğiyle yüzleştirecek bizi. Artık değersizlikle... Ben hissediyorum onu, biliyor musun? Evet. Burcumdan ötürü mü boğaz- acaba bilemiyorum. Buram buram hissediyorum Evet. yani. Ben artık nerede değerliysem orada olmalıyım diyeceğimiz bir süreç. Burada da kimin işine yarar bu geçiş? Özellikle Oğlak Burcu'nda kişisel gezegenleri olanlar varsa, işte Venüs varsa, Merkür varsa, Güneş varsa bir şekilde onlarla ilgili daha olumlu çalışır. Ama o Şiron'un boğaya geçişi haliyle toprak gruplarında artık boğalar, başaklar ve oğlaklar. Artık bu buna değer. Evet, ben burada değerliyim ya da bu yaptığım işte karşı, mesela bir iş yapıyordur. İşin değerini alıyor mu? Ederini alıyor mu? Bunu sorgulayacak. Arkadaşlıklar, ilişkiler, ben burada ne kadar değerliyim? O değer eksiklikleriyle yüzleşecekler ve burayı çözmek isteyecekler. Bu çözüm için de aslında evet, hele de Kasım ayı böyle Venüs retrosu, boğanın dispozitörü buram bunu çözdürür. Ekim-Kasım gibi. O yüzden bence keyifli bir geçiş. Su gruplarını söylemezsen kızarlar. Su gruplarına hiçbir şey demiyorum çünkü hele balıklar hakkında yorum yapıp hep söylüyorum. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini etkilemek istemiyorum diye. Ben çünkü ay balığım. Yani o hezimetten çok geçtim balıklar. Şöyle, su grupları bu aşamada belki de arada böyle çok daha kontrollü. Çünkü zaten bakıyoruz Uranüs ikizlerde, balıklar zaten perişan. Yani balıklar bir değişime zaten zorlanıyorlar. Bakıyorsun bu önümüzdeki geçişte Jüpiter'in Aslan geçişi Akrep karesiyle gelecek. Akrep'te de kişisel, bunu da ekleyeyim. Özellikle Akrep burcunda Venüs ve Jüpiter yerleşimi olanlar için muhteşem bir geçiş. Jüpiter 10. ev görüşüyle bakacak. Bunu astroloji bilenlere de, özellikle not ya da kendi harita yerleşimini bilenler için özellikle maddi konularda daha şanslı olacaklar. Yengeçler için biraz durum zorlaşabilir. Çünkü hayatları yeniden yapılanıyor. Satürn 10. Hani evden yüzleri görüyorlar. gülüyordu. Şimdi izleyici gibi ben de tepki veriyorum, farkındaysan. Şöyle, o Jüpiter yengeç bitiyor. Bitti Jüpiter yengeci. Zaten Jüpiter yengeçten kimse bir fayda bilmiyorum. Varsa fayda gördüm ben şöyle çok iyi oldu diyen yazsın. Mümkün değil. Jüpiter artık o alandan çıktı. Satürn de tam tepelerinde hayatlarını yeniden dizayn ettikleri bir süreç. Dizayn etmek durumunda sorumluluk almak zorunda kaldıkları bir süreç. Hatta şöyle okuyalım genel gökyüzünden. Mesela yengeç ev, aile, yuvayla ilgilidir. Aidiyetle ilgilidir. Hepimizde aslında bu Satürn geçişi bütün bunlarla ilgili sorumluluk almaya itti bizi. Hayatımızı yeniden şekillendirdik. Biz nereye aitiz? Bizim evimiz neresi? Ailemiz kim? Ailemiz kimi ailemiz gibi gördüğümüz, insanlarla ilişkilerimiz nasıl? Bütün bunları sorguladık. Şimdi bunları Satürn Koç'la sorumluluk alıp yeniden yapılandırıyoruz. O yüzden yengeçler biraz bu anlamda o yapılanma sürecini derinden hissedebilirler.
29 Temmuz'u da hadi konuşalım. Sen buna Yusufçuk günü dedin Evet. ve aynı zamanda o gün bir de bir dolunay var. Dolunay çok enteresan. İşte o yüzden gökyüzü Temmuz ayında çok özel aslında. Buradaki dolunay tam Jüpiter-Plüto karşıtlığıyla gerçekleşiyor ki işte o büyük resetin ana oyuncuları bunlar. Ve Güneş'le de Jüpiter kavuşuyor. Şimdi Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu Yusufçuk günü olarak adlandırılır. Bunu her yıl başka bir burçta deneyimleriz biz Güneş'le Jüpiter'in kavuşumunu ve yılın en şanslı günüdür aslında. Evet. Yani bir saniye 29 Temmuz o zaman Evet. 2026'nın en şanslı günü mü? En şanslı günü. Şansla Güzel. ilgilidir direkt. Ama şunu da unutmamak gerekir. Jüpiter'le kavuşan Güneş'in tam karşısında Plüto var ve tek karesinde Şiron var. Bu ne demek? Kabuk kırmak. Bir kabuk kıracağız. O gün o şansı elde edebilmek ya da oradaki şanslı döngüyü hayatımıza bir sonraki Güneş-Jüpiter kavuşumuna kadar kullanabilmek için kabuk kıracağız. Bu kabuğu kırmamıza da işte o Şiron yardımcı olacak. Çünkü o Plüto bize bir kozadan çıkışı temsil eder. Bir formdan dönüşeceğiz. Neyle? Şiron'la. Nasıl yapacağız bunu? İşte o değeri sorgulayarak, değersiz olanı, değersiz hissettireni geride bırakarak, kendi değerimize sahip çıkarak ya da bu anlamda insanlara katkıda bulunarak ve o gün kesinlikle ve kesinlikle birilerine yardımcı olunmasını böyle 29 canı gönülden Temmuz tavsiye içinizden ediyorum. gelerek samimiyetle değil mi? O samimiyetle, bunun bilincinde olarak ben bugün kime yardımcı olursam bana 1000 kat gelecek düsturuyla hareket etmek Niye lazım. Yusufçuk günü diyorlar? Özellikle bu ezoterik kaynaklarda da bu şekilde. O gün tabii Hazreti Yusuf'la ilgili konuşulanlar da var. Birçok farklı inanışta farklı şekilde adlandırılmış. Ama Güneş'le Jüpiter'in özellikle Güneş işte Apollo, işte Jüpiter'e bakıyorsunuz Zeus. İkisi yan yana geliyor. İkisi de şansın ve bereketin sembolü. Biri ışık, birisi zaten şansın sembolü. Güneşin ışığıyla Jüpiter birbirine kavuştuğu anda o şansı aydınlatıyor aslında. Hatta o gün ve önünde ve arkasında Yusufçuk sembolleri görmemiz çok normal. Kullanalım mı? Kullanabilirsiniz. Hatta güzel. belki de birbirimize Yusufçuk sembolleri hediye edip o günü Güzel. adlandırabiliriz, taçlandırabiliriz. Bu enerjiyi kendimize çekebiliriz. Çünkü Yusufçuk da kendi dönüşümüyle zaten Zaten meşhurdur. ya aksesuarlarda falan gerçekten çok pozitif bir sembol. Evet. Yani ben severim mesela Yusufçuk bir broş. Çok güzel olur yani. Muhteşem. Tam da böyle karşısında Plüto zaten o dönüşümü istiyorken, Yusufçuk da dönüşümün sembolüyken bence muhteşem değerlendirmesi gereken bir gün. O gün sağlam bir arınma yapsınlar. Herkes için söylüyorum. Ve tam karşısında da akrep kalıyor. Yani akrep boşluk kalıyor. Kinden, hırstan, kıskançlıktan, nefretten tamamen arınmış bir şekilde birilerine yardım etmek. İşte o gün duanız, dileğiniz varsa canı gönülden ben bundan vazgeçtim, bundan tövbe ettim ya da ben burayı fark ettim ve bundan vazgeçiyorum diyerek yolunuza devam edin. Aslında 6 Temmuz değil 29 Temmuz'da yapılması gerekiyormuş bir takım şeylerin. Daha net anladım Evet. şimdi söylediğini. Zaten görünür olacak yani neyin ne olduğu. O gün o dolunay çok keskin bir dolunay. Birçoğumuzun hayatında sağlam dönüşümler geçireceğini düşünüyorum. Özellikle sabit burçlarda işte akrep, kova, aslan ve boğa burcunda gezegeni olanlar için tam bir dönüşüm dolunayı. Ve hepimizin hayatında konfor alanlarımızın sarsılacağı bir dolunay. Bu hem maddi hem manevi konfor alanlarımız sarsılacak ve mecburi kabullenişlerimiz olacak. Mecburi kabullenişlerimiz olacak. O yüzden önden zaten bunu hissedeceğimiz için kendimizi hazırlarsak çok daha keyifli olur. Çok farklı hissedeceğiz bu süreçte. Böyle izleyicilerine aktardıklarınızı kendi hayatlarınızda da uyguluyor musunuz Ayşegül? Mesela çok evet zorlanıyoruz. Temmuz'da bunlar varmış. Bizden daha önceden görüyorsunuz zaten. Dur şöyle yapayım, böyle yapayım ama öyle de yaşanmıyor işte. Şöyle ben şimdi astroloji benim hayatıma iş dünyasında kullanmak için soktuğum ya da günlük hayatımı bir şekilde dizayn etmek için soktuğum bir alanda hep diyorum zaten ben astrolog değilim. Yani pandemide bu kadar astrolog çıkınca kadastrolog olayım dedim. Kadastrolog Yani. oldum. Ben kurumsal iletişim uzmanıyım. Ay günlük hayatıma evet bakıyorum yani ay boşlukta mesela bunu çok fazla kullanıyorum ama mesela bugün şu an burada olduğum tarihten önce bir yeni ay oldu. İkizler yeni ayı. Geçen hafta öğrenci arkadaşlarımızla da ders alan arkadaşlarımızla da yakın çevremde bazı uyarılarım vardı. Dedim ki ya şuna dikkat edin. Neye dikkat edin? Ani şok olacağınız bir haber, bir haberleşme, bir şeyle yüzleşme yaşayabilirsiniz vesaire dedim bunu.
Sonra ben pazartesi günü şokuna uğradım. Böyle kaldım. Hani kendimle ilgili bekliyordum bir şey ama mesela o kadar bir şey beklemiyordum. Bu şöyle bir şey değil gökyüzü. Hani gerçekten keşke bize direkt adres verse. Bir enerji veriyor. Ona siz kendinizi hazırlamak durumunda kalıyorsunuz. Ama insanız ve hayat içerisinde yaşıyoruz. Bu gökyüzü de sürekli devam ediyor. Hani bundan korkarak, çekinerek ya da buna tedbir alarak yaşamak mümkün değil. Doğru. Astrolojinin hep şöyle kullanılmasından taraftayım. Bir enerji var. Ben bunu nasıl kullanırım? Mesela ben etkinlik planlıyoruz, organizasyon planlıyoruz. Diyorum ki şu dolunaya gelmesin. İşte şu Evet, açıya şuraya gelmesin. denk gelmiş. Evet, bugünü bir atlatalım. İşte yatırım yapılacak, bir şurayı atlatalım. Hani hem kendim için hem bu konuda bilgi verdiğim ya da işte bana danışan kişiler için astrolojiyi hep böyle kullanılması taraftarıyım. Yoksa şu olacak, bu olacak, şöyle olacağı girdiğimiz zaman o zaten astrolojinin tabiatına da aykırı kalıyor. Bir şekilde enerjiyle kendini gerçekleştiren kehanete dönüşme ihtimali de çok Doğru, yüksek. doğru. Kendini gerçekleştiren kehanet diye de bir gerçek var. Ayşegül, peki o zaman Temmuz'da böyle bir gökyüzü olayları hareketliliği varsa Evet. yap yapma listende kendine de söylediğin, Evet. öğrencilerine söylediğin, bize Evet. söylediğin. Ben kesinlikle herkese söylüyorum. Paranızı, pulunuzu özellikle şu 1 ay, 2 ay çok dikkat edin. Böyle bilip bilmeden hiçbir yere yatırmayın. Tamam. Bir de idareli harcayın. Mesela ödeme planlarınızı ona göre yapın. Çünkü Ağustos o tutulma sürecini zaten şöyle bunu da ekstra ekleyeyim. Ağustos'ta 2 tane tutulma arda arda var. Tutulma, biri güneş tutulması, bir ay tutulması, 10 gün öncesi, 10 gün sonrası asla bir şeye başlanmaz. Hareket edilmez, eylem yapılmaz. Yani yeni bir şeylere başlanmaz. Bütün eylem planlarınızı öne alın. Ve bütün maddi planlarınızı da buna göre yapın. Artı risk alırken cesaretinizi kaybedeceğiniz şeylere göre belirleyin. Neyi kaybetmeyi göze alıyorsanız o kadar cesaret gösterin. Çünkü o bizim için Güzel bir çok tavsiye. önemli olacak. Çok önemli Ev falan olacak. alınır mı Temmuz'da mesela? Temmuz'da yatırım yapılır mı? Eğer daha öncesinde karar verilmişse ki Merkür He, Retrosu evet. devam ediyor o süreçte. Daha önce karar verilmiş, işte adı konulmuş bir şekilde yapılabilir. Ama ben Temmuz'da böyle çok büyük yatırım yapılıp risk alınmasını tavsiye etmem Ya açıkçası. sıfırdan bir şeylere başlamak daha riskli o zaman Tabii Temmuz'da. sıfırdan karar vermek, ani kararlar vermek, daha ilk kez hayatında oluşmuş mesela ilk evini alacak vesaire. Oraları çok tavsiye etmem açıkçası. Biraz daha onlar için yıl sonu belki. Şu tutulma Evlilik kararı süreci. falan alınır mı Temmuz'da? Ben olsam evlenmem. Düğün yapılamaz mı Temmuz'da? Önceden kararını almışlar. Yapılır canım. Önceden karar, Merkür Retrosu'nda temelde her şey yapılır. Yani Merkür Retrosu'nda bir şey yapılmaz diye bir şey yok. Hani sadece böyle anlık karar verilen, ilk kez girişilen işler için çok uygun değildir. Çünkü kafa karıştırır. Sonra dönüp onu tekrar bir gözden geçirmek isteriz biz o süreçte. Ama uzun süre üzerinde emek verdiği bir konu vardır. O hayata koyacak, lansman yapacak, düğün yapacak. Tabii ki yapsın. Ya ne yapalım? Temmuz'da bunlar var diyorsun. Sonra Ağustos'a gidiyoruz. Güneş tutulmasından 10 gün önce hiçbir şeye başlanması. Biz doğru zamanı ne zaman bulacağız ya? En doğru zaman hep derim ben yayım. En doğru zaman canım istediği zaman deyip ben yola devam ediyorum. Ben tavsiye ederim çünkü biz seçtiğimizi zannediyoruz. Biz seçmiyoruz. Her şey olması gerektiği zaman da oluyor zaten. Doğru. O yüzden biz hiç öyle seçiyoruz falan zannetmeyelim. En doğru zaman olması gerektiği zaman oluyor. Doğru. Zaman kalitesini okumayı biliyorsak en azından hangi enerji altında ne yaptığımızın farkında oluyoruz. Farkında olmayı sağlıyor astroloji bilgisi. Onun dışında seçmiyoruz. O yüzden herkes her şeyi yapmakta serbest ama bir tek uyarım maddi konular ve risk alacağımız, cesaret göstereceğimiz alanları belirlemek. Çünkü Ağustos'un adı kocaman bir skandal. Yani skandallar, her şeyimiz değişecek. Arkadaş çevremiz değişecek, belki iş yaptığımız çevre değişecek. Allah. Gündemlerimiz Çok radikal değişecek. bir ay o zaman. Medyada gündemler çok fazla, magazinsel gündemler çok olacak. Özellikle Türkiye adına söyleyeyim. Yöneticiler, Skandal haber liderler. mi? Tabii tamamen skandal. Duyuyor musunuz? Zaten dünya konjüktürü çok karışık bir gökyüzü bekliyor bizi yaz boyunca. Şimdi biz bunu bireysel hayatlarımızda ne yapalım'a daha çok ben odaklıyım. Biz bireysel hayatlarımızda ne yapalım? Bireysel hayatlarımızda tamamen kendi enerjimizi kendimize odaklayarak, kendimize merkezlenerek. Parasal işlere dikkat. Evet, mümkünse biraz da böyle etrafımıza da dikkat edeceğiz. Çünkü o değişimin ayak sesleri gelecek. Biraz böyle güven problemi yaşayacağız. Çok ciddi güven sorgusu. Şiron Boğa'dan dolayı da bunu çok fazla hissedeceğiz. Güveni sorgulayacağız. O yüzden ilk güvende olmamız gereken yer kendimiz ve ekonomimiz şu dönemde. Doğru. Önce kendimizi garantiye alıp önce maskeyi kendimize takacağız sonra çocuklara. Mümkünse. Temmuz'un yine de bir şanslı burcu, daha öne çıkanı var mıdır? Ben ateş grupları diyorum. Ha, Yani ateş grupları. özellikle ateş grupları diyorum. Onu buram buram hissedecekler zaten. O Jüpiter'in aslına girişini böyle kutlu bir şekilde, bir de Jüpiter Plüto Olumlu karşıtlığıyla. anlamda söylüyorsun bunu değil mi?
neyin olumlu, neyin olumsuz olduğuna aslında harita karar verir. Çünkü gökyüzünde Jüpiter Aslan'a geçecek ama karşısında da Plüto'yu görüyor. Sadece şunu diyor. Sen değişmeye, dönüşmeye gönüllüysen sana mucizevi bir enerji getiriyorum. Hepimiz için bu aksiyon, bu ateş enerjisi, hareket, eylem getirecek. Hangi burçlar? Neşe Ateş getirecek. grupları. Aslan, Yay ve Koç burçları. Koç burçları. Özellikle bu üçünün arasındaki bu sinerji hepimiz için bir hareket, bir coşku, bir işte eğlenme isteği, harekete geçme isteği, eyleme geçme isteği, bütün bunları tetikleyecek ister istemez. Ama ben hep diyorum haritanız kadar risk alın. Lütfen bilmiyorsanız yazın DM'den yetişebildiğim kadar cevaplayayım ya da işte yorumlara yazsınlar oralardan cevaplayalım. Haritanız kadar risk alın. Ani aşklara dikkat mesela. Ani karar verilen bir anda coşkuyla başlayan aşklara dikkat. Çünkü bunun Kasım'ı var. Yani sonra gelip bana horari aç diye ağlamayın. Çok üzülüyorum. Bir de yaz. Gönül yaylarının Tabii. gevşediği bir sezon değil mi? Tabii çok Ama coşkulu bir yaz olacak. Yani şimdi herkes böyle bir gidelim, tatile gidelim, eğlenelim vesaire. Bu coşku daha fazlaca olacak hepimizde. Çünkü hepimizin böyle bir o alanları daraldı. Ama buralarda en çok tetiklenen de bu aşk işleri olacak haliyle. İfşalar başlayacak. Mesela Ağustos ayında biz bütün yanlış ilişki ifşalarıyla böyle gündemlerimizde olacak. Bunları bireysel hayatlarımızda da görebiliriz. O yüzden herkes dikkat etsin. Bir GBT kontrolü yapsın karşısındakine, evli midir, bekar mıdır vesaire. bak duyuyor musun? Bu tür tuzaklar çok fazla olabilir mesela. Bunlara dikkat etmek lazım. Biraz böyle riskli, yani oralar riskli. Ülkemiz için mesela yakın gelecekte bir seçim, daha önce yayında bu soruya cevap vermişti. Evet. Üzerinden vakit geçti, tekrar sorma vaktidir. Biz 2025 Mart ayında yapmıştık yayını. O dönem aslında bu süreçlere kadar hepsini konuşmuştuk ki ben hala oradayım. Kulaklarını çınlatalım, sevgili Ayça da vardı o yayında. Ayça Aydın. Ayşe'den önceki İlk yayınımız ilk mı? yayın belediyelerle Sonrasında ilgili. beraber yaptığımız Evet. bir yayın vardı. Oradaki sürecin hala arkasındayım. O yayını tekrar dönüp izlemek isterlerse aynen o süreç halen devam ediyor aslında. Erken seçim yok. Yani net bir şekilde erken seçim yok. Seçim vaktinde 2028'de mi? Şöyle biz mesela bu yılın sonunda seçimle ilgili bir şeyler konuşuyor. Belki oluruz. 2027 Nisan, Mayıs çok ciddi anlamda bu konunun gündemde Evet. olduğu yer. Genelde de o Ve- ayları işaret ediyorlar 2027. Hiçbir şekilde erken seçim söz konusu değil. Hatta şu kadar da iddialıyım. Ben ülkemizde bir yönetim değişikliği öngörmüyorum. Hı hı. Yani bir sistem değişikliği olabilir vesaire. Benim bakış açım bu okuduğum haritalardan. Yani temennileri bilmiyorum. Şimdi beni yine linçlemesinler. Hayır ya, evet, Allah aşkına şunu yapmaktan vazgeçin. Yani kendi siyasi görüşlerinden bir yerden konuşmuyor astrologlar. Evet. Gördükleriyle hareket ediyor. Sonra linçliyorsunuz, diyor ki ne bir yönetim değişikliği görüyorum ne de bir erken seçim görüyorum diyor. Onun fikri Evet. Yani bu bir görüşüm ya da temennim değil. size uymuyor bazı şeyler diye de ne olur yani yapmayın bunu hakikaten. Linç korkunç bir şeye şöyle dönüştü çok artık her alışık konuda. da olmadığım için Evet. o yayında yediğim linci ben 43 yaşındayım. Hayatım boyunca hiçbir yerde yemedim. İlk yayınımızdan Evet, sonra ilk yayınımızda bir anda neye uğradım şaşırdım. Ondan her bir canlı kork- o linci bir gün tadacaktır biliyorsun Ayşegül. Peki dünyaya dair de şöyle birkaç cümle. Dünya çok zaten o değişim sürecinin içerisindeyiz. Zaten önümüzde 4 Temmuz bu Uranüs-Mars kavuşumuyla biz Amerika'yı zaten böyle bangır bangır konuşuyor olacağız. Tam işte o aslında o sene konuştuğumuz, Ayça'yla konuştuğumuz yayındaki o iç karışıklığın Hı hı. realize olacağı dönemdeyiz. Amerika'dan kaynaklı zaten bütün bu piyasaların mevzuları biliyorsun. Yaz gerçekten hem Amerika'nın başrolünde olduğu savaşlar, hatta ekstra savaşlar ve bu Yeni mevcut cepheler. savaş gündemlerinin yeni cepheler, mevcut savaş gündemlerinin tetiklenmesi bunlara tanıklık edici. Lider değişiklikleri, Aslan'daki tutulma, çok ciddi lider değişiklikleri ve yönetim değişiklikleri ve bunun içerisinde Türkiye'nin de başrolünde olduğu farklı organizasyonlar. Bu dönemleri aslında yaşıyor olacağız. Hep böyle Türkiye daha da güçlenecek dedikçe de ben erişiyorlar ama evet, Türkiye'nin daha da güçleneceği, adımlar atacağı bir yaz bekliyor bizi. Yani dünyaya dair ve bize yansımasına dair en net ve bariz söyleyeceğim şey bu. Bunları da 2027'de bakın evet buydu aslında deriz. Çünkü o organizasyonlar çalışacak. Diğer türlü diğer ülkeler açısından ben belki bir kendi incelemem için söylüyorum. Hindistan, Pakistan o bölgede Allah korusun eğer bir böyle büyük bir hiç konuşmadığım ve konuşmak istemediğim mevzular
Orada bir belki daha önce bizim yaşadığımız bir kayıp gibi bir kaybın gündemiyle ilgili gündemler belki yıl sonuna doğru gelebilir. Ama onun dışında şu an gördüğümüzden ve alıştığımızdan farklı bir gökyüzü beklemiyor dünya içinde. Maalesef bu savaşlar sürecek. Maalesef bunlardan hepimiz etkileneceğiz. Hem ekonomi olarak hem günlük hayat olarak. Belirsizlikler çağı diyebiliriz aslında belki önümüzdeki süreç için dünya adına. Belirsizliklerden ziyade biz o belirsizlik sürecini şöyle geçirdik. Şimdi oyuncular belirleniyor aslında. Daha da netleşiyor. Çünkü o dönemde konuşurken şunu söylemiştik. Aslında İran'la İsrail arasında bir savaş yok. Arka planda bir Amerika var demiştik ki Amerika kendini olduğu gibi ortaya attı ve arka planda aslında onun hedefleri olduğu ortaya çıktı. Ama ortada kaldı. Ortada kaldı. Şimdi o süreçlerde herkes koltuklarına oturacak ve biz bunu izleyeceğiz. O yüzden çok sevimli değil dünya açısından maalesef. Ne diyelim? Hocanın sana söylediği, Sinan Yağmur'un söylediğinden yola çıkarsak ne diyelim? Yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. Her şey için, herkes için en güzeli, en sağlıklısı, en bereketlisi ve en olması gereken olsun. İnşallah. İnşallah. Ayşegül çok teşekkür ediyoruz. Uzun zaman oldu. Beklediğimize değdi. Ben teşekkür Gönlüne, ederim. ayaklarına sağlık. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle diyoruz. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ederiz. Hoşça kalın.